Herkese yeni bir videodan merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün itibariyle Çek Cumhuriyeti Prag şehrine gideceğim. Bugün o şehirle alakalı biraz video çekimleri yapacağım. Şu anda neredeyim onu da söyle. Bugün Mainz şehrindeyim. Tabii Mainz şehrinden gideceğim. Bugün otobüsle bir seyahat gerçekleştireceğim tabii. Hem bu otobüsle seyahatimi gerçekleştirirken bütün detaylı bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şu an itibariyle otobüse binmiş vaziyetteyim. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, şu anda an itibariyle uzun bir yolculuk oldu. Hemen hemen bugün saat 16.00 gibi bindim otobüse. Saat hemen hemen akşamda 12 gibi indim. Yani neredeyse bayağı bir sürmüş yol yani. Şimdi bu geldiğim alan neresi? Öncelikle onu belirteyim. Burası da Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinin bölümü. Ana tren istasyonunun olduğu alan. Yani bununla ilgili şöyle bir küçük de biraz kayıt alayım dedim. Şu anda saat geç, akşam saat ama burayı böyle hazır buradayken de çekeyim dedim. Çünkü asıl gezi tabii ki yarın gerçekleştireceğim asıl geziyi. O zaman daha farklı bir açıdan görüntü alacağım tabii. Evet, artık bugün itibariyle Prag'da ilk sabahım. Bugün burada kaldım. Böyle bir aparttı burası. Comfort Hostel diye geçiyor. Şimdi ben bu Comfort Hostel ile alakalı küçük şöyle bilgi vereyim. Bu hostel dediğimiz yerler aslında arkadaşlar, hani başka bir yerlere gittiğiniz zaman hostel diye arattığınızda böyle bir odada 6-7 yatak oluyor. O tarz yataklı yerlere hostel diyorlar ve çok uygun. Yaklaşık 300 kroniye tuttum. O da hemen hemen 15 euroya falan geldi yani. Bir gece hem yatmış oldum. Gerçekten çok da rahattı. Mükemmeldi yani. Zaten bu hemen şeye de yakın. Buradaki ana tren istasyonuna da çok yakın bir yer zaten. Şimdi birazcık daha buralarla ilgili detaylı bilgi vereceğim zaten. Evet, Çek Cumhuriyeti'ne gelmişken ilk sabah kısmından şöyle birazcık görüntü almak istiyorum tabii ki. Böyle değişik binalar da mevcut. Şu şekilde böyle bir kapı da var burada. Burada çoğu şeyler eski aslında biraz. O dikkatimi çekmedi değil. Bir eski yapısı var buranın. Hemen bu kalmış olduğum yerin yanında da bir kilise var. Hemen oraya bir görmek istedim tabii. Şöyle biraz da yakından çekeyim dedim. Gelmiş olduğum bu yere. Şu şekilde böyle. Burası da böyle. Aslında şehirden bir tık uzak bir alanda burası biraz. Yürümek lazım. Buradan otobüsle şehir merkezine de kolay bir şekilde gidiliyor. Ama şehir çok büyük değil. Yürüyerek gitmeyi tercih ederim. Hem gezmek açısından. Şimdi bu az önceki şimdi bu göstermiş olduğum kilisenin bu diğer tarafından çekmiş olduğum hali. Burası da 19. ve 20. yüzyıllarda Aziz Peter ve Aziz Basiliskus diye bir eski rahipleri andıran bir dış cephe görünümü andırıyormuş. Şimdi iç kısmına da bakacağım. Tabi buranın iç kısmında ne var? Hem orayı da bir detaylı görmenin faydası olacağını düşünüyorum. Şu an kilisenin iç kısmındayım. Tabi sessiz olmaya özen göstermem lazım. Kilisemizin iç kısmı bu şekilde. Burası 19. yüzyılda restore edilmiş sanırım. Tam inşaat tarihi hakkında net bir bilgim yok. Biraz yapay zekadan da baktım da bulamadım tabi. Evet, yürüyüşüme bir yandan devam ederken böyle değişik iş yerleri ve kafe tarzı yerler var burada. Hem onları da şöyle bir detaylını çekmek istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ki zaten buralara da gelip oturacağım tabi. Bugün pazar zaten bir nebze. Şu an pazar sabah saati olduğu için
O yüzden şu anda pek insan yok sokakta tabii. Asıl şimdi bir nebze daha iyi aslında, böyle hani yoğun olan yerlere sabah saatlerinde gidip gezmek daha mantıklı, daha güzel bence. Evet, bir yandan böyle caddeden yürürken çevreyi de şöyle çekip göstermek istiyorum. Değişik değişik yerler var tabii ki. Bu cadde zaten ana merkeze doğru giden bir cadde. Ana tren istasyonuna da yakın bir alan burası. Evet, şu anda böyle ana cadde üzerinde yürüyüşüme devam ediyorum. Şimdi bir şey de dikkatimi çekti. Burada böyle silah satan, bıçak satan yerler o kadar çok ki bu cadde üzerinde. O da dikkatimi çekti. Burada böyle bu tarz mağazalar var. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi de vereyim. Burada 1 euro hemen hemen 24 kroni yapıyor şu anda. Ki ben hani Almanya'dan gelmenin bir avantajı buraya şu anda euro ile gelmek. Burada bir Antalya kebap var. Hem de size şöyle görebilirsiniz. Bu kebapçı da zaten... Evet, şu anda da böyle bir yere doğru geldim. Zaten burada direkt tramvaylar şehir merkezine doğru gidiyorlar aslında. Şimdi burada bazı özel meydanlar var gezilmesi gereken. Zaten ben hedefim oralara gitmek, biraz daha turistik yerlere ağırlık vermek. Hem oralarla ilgili biraz daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım tabii ki. Burada da böyle tren ve bu üst tarafta bir otoban yolu var böyle. Bu alttan da direkt metro da, pardon, hani hem yer altında buranın metrosu da var bu şekilde. Tramvay da var. Aynen bu şey olay gibi. Almanya'daki şehir merkezleri gibi yapmışlar aynı. Şöyle çevresi de bu şekilde yani. Evet, şu anda buranın en meşhur meydan dedikleri bir alan varmış arkadaşlar. Eskişehir Meydan diye geçiyormuş. Stare Mesto diyorlarmış kendi dillerinde. Oraya da şu an yakınım zaten. Oraya doğru yürüyorum. Ve ben bu yol güzergahı üzerinde çok hostel görüyorum arkadaş. Böyle hani 6-7 kişinin yatabileceği var ya tek odada. O şekilde o kadar çok hostel var ki. Buraya eğer tek gelirseniz burada kesinlikle kalma, yani pahalı otel sorunu asla yaşamazsınız. Onu sadece burada şimdilik fark ettim. Daha değişik şeyler öğrendikçe size bunu paylaşacağım. Evet, şu an gelmiş olduğum yerde, ya burası böyle bir alışveriş merkezi gibi bir alan. Böyle içeride gezme alanları da var. Böyle kocaman da bir enteresan bir mimari yapısı da var. Şu şekilde bir alan, böyle bir cadde. Böyle yol boyunca devam ediyor. Bu gideceğim bu tarihi şehre yakın bir yer aslında burası. Oradan sadece burayı da böyle videonun içine dahil edeyim dedim. Şimdi buradan devam ederken böyle değişik yerler de göze çarpıyor ister istemez. Hem onlar da böyle kayda alayım diyorum. Güzel yani, çok güzel bir alan, hoşuma gitti. Yani çok güzel bir... Evet, şu an itibariyle de bu gelmiş olduğum alan, bu Eskişehir dediğimiz alana girmeden önce geldiğim bir meydan. Burası böyle açık bir alan şöyle baktığınız zaman. Şimdi burada dikkatimi çeken küçük bir şey söyleyeyim. Burada çok bayan çalışan gördüm. Otobüs şoförü, tramvay şoförü, misal veriyorum, temizlikçisi, inanılmaz yani. Burada inanılmaz güzel yerler var. Oraların da biraz detaylı bilgilerini böyle sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet, şimdi bu bina hakkında şöyle bir küçük bilgi vereyim. Burası 20. yüzyıl zamanlarında inşa edilmiş bir belediye binası olarak kullanılmakta şu anda, şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu yan taraftaki kule de bir barut kulesiymiş. Burası 1475 yıllarında falan deyin inşa edilmiş. Şu an halen de günümüzde kullanılmakta. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani burada ise barut üretimi yapılıyormuş. Yani o yüzden ismi de barut kulesi olarak kalmış.
Çevresi de şu şekilde. Hani burada resmi binaları çok görürsünüz şu şekilde. Şu çevre kısmı da bu şekilde. Şimdi şöyle bir minik bilgi de vereyim. Burada şimdi böyle şehir turları yapan otobüsler var. Bu şehir turları otobüsleri nasıl? Onu bir kısaca şöyle bir anlatayım. Bütün şehri böyle gezdiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün Prag şehrini size gezdiriyor. Burada hani yetişkinler için 800 kroni olarak belirtiyor. Yani ben şu an 10 euroyu eğer 240 kroniye bozdurduysam hemen hemen ortalama 35 euro, yani bizim paramızla da belki 1500-1600 liraya falan geliyor herhalde kişi başı bu otobüs turlarını yapmak. Sadece şimdi bu Barut Kulesi'nin iç kısmından geçmek istiyorum. Burada da böyle bir tarihi yapı zaten göz önüne çarpar. Görüyorsunuz şu şekilde. Yani şahsen Çekçe bilmediğim için anlatamıyorum. Ne yazdığı belirsiz. Şöyle de iç kısmı şurası da. Burada böyle bu şekilde şehir turu yapan arabalar da var. Şu şekilde özel tur yapan. Şu şekilde böyle eski stil gibi. Şunun gibi. Burada caddenin devamı bu şekilde. Bu Eskişehir dediğim alan üzerinde yürüyorum. Burada tam böyle ana meydana gidilen bir yol burası ve çok işlek bir alan. Zaten bu Barut Kulesi'nin oraya geldiğinizde oradan dümdüz böyle şehrin en meşhur meydanına buradan direkt yürüyebiliyorsunuz zaten. Burada böyle marketler falan var. Yan tarafta çevrede şu şekilde. Evet, ana meydana doğru yürürken çevreyi de şöyle birazcık kayda almaya çalışıyorum. Şimdi burada bir korkunç bir müze varmış, İşkence Müzesi diye. Bugün oraya da gireceğim. Tabii oraya da bakacağım. Burada da böyle bir eski film aktörleriyle alakalı bir müze yapmışlar. Şu şekilde bir görüntüsünü göstermek istiyorum. Böyle Jim Carrey'nin bal mumu heykelini yapmışlar. Görüyorsunuz. Tıpkı çok gerçekçi gibi duruyor yani. Şu şekilde böyle iç kısmını da öyle bir göstermek istiyorum. İç kısmında ne var? Bruce Willis var. Onu yapmışlar. Ama daha içeriği net göremedim. Açıldığı zaman içeriye bakacağım tabii ki. Ne var ne yok. Detayları görmeye çalışacağım. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi bu gelmiş olduğum meydan Prag'ın kalbi dedikleri, bütün Prag'da yüzlerce yıllık binaların olduğu bir meydan burası. Turistlerin en çok uğrak alanı olan yer. Ve ayrıca bu meydanda eski astronomik saat var. Şimdi oraya da gidip onunla ilgili de kısa bilgiler vereceğim. Şimdi bu karşımda gördüğünüz kule, o dediğim dünyanın en eski 3. sayılan eski astronomik saatine sahip olan kuleye ait. 1410 yılında yapılmış ve günümüze kadar halen aktif çalışıyor. Şimdi yakınına gidip orayla ilgili daha güzel bilgiler vereyim. Hem de burada da böyle meydanda şu şekilde de bir anıt var. Meydanı temsil eden. Evet, şu an an itibariyle o saatin karşısına gelmiş vaziyetteyim. Şimdi bu saat arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım, daha yakın göstereyim sizler için. Bu saat 1410 yılında yapılmış. Günümüze kadar halen aktif şekilde çalışmaktadır. Ayrıca bu saati yapan bir rahip varmış. O zamanın eski bir bilgini varmış. Kral tarafından bu yaptırılıyor ve kral bir daha başka birine de yapmasın diye o kişiyi öldürmüş. Yani bir daha başka birine de tekrar bu saati yapmasın diye öyle bir rivayette var. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bu her saat öttüğünde etrafında değişik böyle değişik figürler çıkıyor. Böyle yani her saat başında değişik figürleri temsil eden hareketler çıkıyor. Ve burada ayrıca İsa'nın 12 havarisini de temsil eden yapılarda karşısında görürsünüz. Çevresi de böyle, insanlar etrafında böyle yoğun bir ilgi var buraya da karşı. Bakın şöyle. Şu şekilde. Herkesin ilk uğrak alanı burası oluyor zaten. Evet, şimdi meydanın artık diğer taraflarına doğru ilerlemekteyim.
Burada böyle bir yapı var. Bunu bilmiyorum ne olduğunu, araştırmada. Böyle anıt olarak koymuşlar. Çok eskilerden kalma olsa gerek. Buranın çevresi de bu şekilde ilerlemekte. Şimdi bu Noel'de yaklaştığı için, yılbaşı da yaklaştığı için inanılmaz bir hareketlenme var. Ve ayrıca burada ne var bilmiyorum da polis araçları dolaşmış şu anda. Böyle. Burada abimiz şey satıyor şu şekilde. Değişik önlük çeşitleri. Polisler burada bayağı bir denetleme yapıyor sanırım. Şu şekilde çok ara sokaklar var. O da dikkatim. Videoyu kesmeden çekmeye çalışacağım çünkü detayları göstermek istiyorum. Çok dar sokaklar var ama o dikkatimi çekti. Burada biraz dar sokaklar var. Burası Altstadt, yani Eskişehir dediğimiz şekilde geçen yer buralar. Hem böyle detaylarla görmüş oluyoruz. Hani buraya yine bir eski bir havası var. Fark edersiniz bilmiyorum. Hani böyle eskiden saraylar, hani eski krallık medeniyetlerde böyle dar sokaklar olur. Eski filmlerde falan aynı onu da andıran bir havası var. Dikkat ederseniz zaten. Biraz tarihinde korumuş bir şehir burası. O da dikkatimi çekti. Evet, şu an itibariyle de artık burada ara sokaklardan yürüye buranın sahil kısmı var. Şimdi orada bir köprü var. Şimdi o köprüye doğru gideceğim. O köprüyle alakalı biraz daha güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Şimdi burada yürürken böyle değişik yerler de tabii var. Onlarla da alakalı biraz detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdilik böyle ilerlemedeyiz. Burada yoluma devam ederken şimdi burada yol üstünde şöyle bir kilise de var. Şöyle bir detayla göstermeye çalışayım şu şekilde. Tabi ziyaretçiler de var içeride tabii ki ve burada şimdi dikkatimi çeken bir alan var. Böyle kafeler falan da var burada. İçmek için, böyle kahve içmek için, çikolata içmek için çok güzel alanlar da var. Da bunu burada minyatürünü resmetmişler şu şekilde. Burada böyle kafeler de mevcut şu şekilde. İç kısmını göstermek istiyorum. Geldiğiniz zaman buralarda böyle oturup kahve içmek için çok da güzel, şirin bir alan diyebilirim. Evet, sahil alanına doğru yürürken, şimdi orada meşhur bir köprü var ya, şimdi oraya doğru yürürken böyle de değişik yerler de var. Burada buralar nedir onlarla ilgili kısa bilgi verim. Ya buralar aslında bir kilise olsa gerek burası ya da belediye binası amaçlı kullanılan alanlar. Ama böyle meydanları olan yerler gerçekten hoş oluyor, güzel oluyor yürümesi. Böyle ara sokaklarda şu şekilde. Böyle ara sokaklar da mevcut ve buranın ara sokaklarında dar olması da bir yandan güzel ama bir yandan da biraz zor. Hani yürümek zor oluyor. Şimdi sıkışık oluyor bazen kalabalık insan grubu gelince birazcık da zorlaşıyor. Evet, şu anda an itibariyle de buranın sahil kısmına geldim. Sahil dediğimde nehir tabii ki aslında. Ben niye sahil diyorsam. Bu nehrin ismi arkadaşlar Vıtlava Nehri diye geçiyormuş. Şehrin içinde geçen ve bayağı bir uzun bir nehir burası. Yani şöyle de bir görüntüsü var. Burada hem böyle bazı tekne turları da yapılıyor. Gezi alanları falan ama tabii böyle hani bu burada değil. Hani biraz daha bunun başka alanlarında yapılıyor. Hem bu karşıda bir köprü var gördüğünüz gibi. Hem şu karşıda köprüde de gidip orayla ilgili de biraz bilgiler vermeye çalışacağım. Oranın da güzel bir hikayesi var tabii ki. Ve karşıda büyük bir dom kilisesi var. Bak bayağı uzakta. Hem orayla da alakalı detaylı paylaşımlar da yapacağım. Evet, şu anda
yürümüş olduğum bir alanda böyle bir ara geçit gibi bir yer. Burada neler var? Burada publar var yani. Yani içecek yeme içme alanları mevcut şu şekilde. Burada böyle ne var? Burada da böyle marihuana içme alanı. Tamamen serbest, burada böyle içilebiliyormuş zaten. Tamamen burada yasal olduğu için hani yasaklı madde diye nitelendirdiğimiz şeyler burada serbest olduğu için kimse öyle, burada herkes gayet çok bir şekilde, rahat bir şekilde burada her şey sergileniyor. Burada da böyle hediyelik eşyalar var. Şu şekilde. Başka neler var? Şöyle gezeyim biraz. Bunlar da böyle set fiyatı da 350 kroni, yani 14 euroya denk geliyormuş arkadaşlar. Yani burada da böyle eldiven, bere çeşitleri var şu şekilde. Evet, şu anda buraya da an itibariyle geldiğim bir meydan alanı burası. Şimdi bu karşıda bir köprü var. Şimdi o köprüye doğru gideceğim. O köprü hakkında daha bir bilgi vereceğim. Burada böyle müzeler var. Özellikle bu bölgede. Böyle müzeler çok mevcut. Ve burada böyle az önce zaten içeriden çıktım, böyle küçük mini mağazalar vardı. Böyle bu da çevre kısmı böyle. Bu da bu köprünün giriş kısmı. Şöyle burada da böyle bir köprünün girişinde şu şekilde bir yapı var. Ve şimdi birazdan da köprüyle alakalı da köprünün üstündeyken birazcık daha detaylı bilgiler sunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi buranın ismi Karl Köprüsü diye geçiyormuş. Yani İngilizce aslında olarak da Old Town Bridge Tower diye burada bildirmişler. Şöyle bir tavan kısmı var. Çok enteresan bir tavan kısmı var şu şekilde. Şu şekilde böyle o tepesine çıkış olan bir alan ki, ya müsaade var mı bilmiyorum. O yüzden pek kimse çıkmadığı için gerek de yok. Köprünün şöyle bir çevre kısmı da var. Yani Karl Köprüsü olarak da geçiyormuş yani böyle. Yani bunu da yapay zekaya sorarak öğrendim. Ki zaten burada çoğu yerde farklı şey yapıyor. Böyle de bu da o dönemleri andıran bir yapı. Burası şeye benziyor. Almanya'nın Heidelberg Köprüsü vardı. Bu Würzburg'da da bir tane aynı o şekilde bir köprü var. Aynısı yani, çok benziyor. Bu şekilde enteresan yapılar da var. Göze çarpan. Köprü böyle yol boyunca devam ediyor. Biraz daha ileride farklı bilgiler vermeye çalışacağım. Ayrıca şimdi köprüde dikkatimi çeken olaylardan biri birazcık da Hristiyanlık tarihini simgeleyen yapılar da var. Örnek veriyorum, hani şunun gibi düşünün. Şöyle baktığınız zaman zaten sizin dikkatinizi çeker. Şurada da mesela var, şunun gibi.
Birazcık daha böyle. Şimdi bu gördüğümüz olan heykele insanlar böyle dokunuyor. Aslında buna neden dokunduklarıyla ilgili şöyle kısa bilgi vereyim. Buraya herhalde uğur getirdiğine inanıyorlar herhalde. Hani dokununca uğurlu olacağına, tekrar buraya geleceğine gibisinden bir düşünceymiş ki yani bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam siz düzeltebilirsiniz. Şöyle de devam ediyor. Kısa da şöyle bilgi vereyim. Burada ayrıca her yerde ayrı bir, hani her heykelin ayrı bir çeşidi var. Hepsi aynı değil. Hepsi farklı farklı şöyle. Ve böyle köprü bayağı bir rahat şöyle bir 10 dakika boyunca yürünüyor ve çok da güzel, mükemmel bir manzarası da mevcut. Yine şu heykellerin farklı farklı olanlardan şöyle bir görsel olarak bir örnek göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet, artık köprünün üzeriyle alakalı çekimlerimi yaptığımı düşünüyorum. Şimdi artık çıkışa doğru geldim. Buradan da artık burada büyük bir katedral var. Oraya doğru yürüyeceğim. Hem orayla da alakalı biraz daha geniş bilgiler vermeye çalışacağım. Buranın çıkışında da böyle bir yapı var. Tepe kısmı böyle. Çok mükemmel bir şu anda işlek caddeye geldim. Muazzam bir şey var burada. Hem buralarla da alakalı biraz gezi yapacağım. Bakın burada neler var. Onları da hem görmüş olacağız. Evet, şimdi bu geldiğim tezgahta da bu Prag'a özgü çok güzel böyle tatlı ekmek çeşidinde yapılan bir yiyecek var. Bunda da trodle diyorlar ama ben tabii hemen yemeyeceğim. Ben ilk etapta bir buranın meşhur sıcak şarabından içmek istiyorum. Ondan sipariş ettim. Evet, bu da arkadaşlar bildiğimiz burada tamamen kültürsel bir içecekmiş. Bu da bildiğimiz sıcak şarap. İçinde limon var. Ve hem bunu da böyle içmiş olayım. Soğuk havada iyi gider. Sıcak şarap. Tadı çok güzel ama. İçtim, muazzam gerçekten. Şimdi böyle gezmeye devam ediyorum bu cadde üzerinden. Burada böyle bu tarz arabalar çok görebiliyorsunuz. Şöyle eski stil arabalar şu şekilde. Bunlara binip şehir içinde de rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Tabii ama fiyatlar konusunda bilgim yok. Burada böyle neler var? Biraz mağazalarla ilgili çekim yapmak istiyorum. Burada genelde kıyafet üzerine çok mağaza var. O dikkatimi çekti. Ayrıca şimdi burada Noel de yaklaştığı için Noel ile alakalı alışverişler de çok yoğun. Mesela bir mağazanın iç kısmını şöyle göstereyim. Şu an mağazanın içinde müzik olduğu için sesi kısmak zorunda kaldım. Sadece şu şekilde görseli size de göstermeye çalıştım. Burası böyle yol boyunca da devam ediyor. Yani şehir güzel. Yani gerçekten şehir güzel. Gezilecek çok yer var yani. Prag gerçekten beklediğimden daha güzel çıktı diyebilirim. Burada da böyle bir meydan var. İsmi ne diye geçiyor bilmiyorum. O köprünün zaten diğer tarafı olan kısım burası. Burada da böyle bir yine bir kilise mi diyeyim, evet. Kilise mi acaba? Kilise, evet kilise olsa gerek. Şu şekilde de yol üzerinde devam edeceğim. Evet, şu an itibariyle de benim bu Prag'daki gelmiş olduğum burası Aziz Nikolas Kilisesi diye geçiyor. Buranın onarım yılı olarak 1721 yılı olarak geçiyor. Ayrıca bu kilisenin iç mimari sistemi çok farklı. Hatta birazdan içeri gireceğim. İçeride bunun detaylarını size daha güzel göstereceğim. Bu kilisede bilinen bir rivayete göre Mozart, ünlü besteci Mozart, Prag ziyareti sırasında bu kilisede gelip bu kilisenin orgunu dahi çaldığı bilinmekteymiş. O yüzden buranın da böyle bir şeyi var, rivayeti var.
Dediğim gibi burası 18. yüzyıla dayanan bir kilise yapısı. Bu kadar sizi bilgilendirmişimdir umarım. İçeriyle de alakalı daha geniş bilgilere yer vermeye çalışacağım. Çevresi de aynen şu şekilde gördüğünüz gibi çevre kısmı. Şurada da şöyle bir anıt var şu şekilde. Hi. Ticket. Thank you. Evet, Antibarelen şu an kilisenin içine girdik. Burası bir müze şeklinde bir kilise. Toplamda ne kadar? 150 kroni ödedim. 150 kroni de şu anda 6,5 euroya denk geliyor. Ona göre biletimizi de aldık. Şöyle ufaktan videomuza başlayalım. Çok muazzam bir işleme sistemi var. Şu şekilde. Ayrıca burası böyle diğer yukarıya da çıkılıyor. Oradan da video çekimi yapacağım tabii ki. Böyle yukarıya kadar da çıkan ziyaretçiler var. Gerçekten özenle bezenle yapılmış bir müze burası. Her şey tamamen tarihi ve eski. Gerçekten mükemmel ötesi diyebilirim. Yani bence verdiğim 6 euroya değer yani. Muazzam. Bir kısmını şöyle göstereyim. Şöyle birazcık yakından çekimler yapayım diyorum. Şimdi burada nasıl bir şey var? Burası gerçekten muazzam bir şeyi var ya. İnanılmaz bir iç dizaynı var. Hani gerçekten buraya neden ücretli giriş yaptıklarını daha iyi anladım. İnanılmaz özene bezene yapılmış bir sistem. Ve tamamen her şey çok tarihi. Bir de şu açıdan, bu da diğer sağ tarafı şu şekilde başka bir açı. Tamamen tarihi yani buranın en büyük şu an özelliği bu. Ama gerçekten harika ötesi diyebilirim. İnanılmaz. Evet şimdi yukarı kısma doğru çıkacağım. Çıkmadan önce burada böyle 3 euro karşılığında bu Nikolas Kilisesi'nin simgeleyen bir para basan bir makine bu. 3 euro veriyorsunuz. Onu size basıyor veriyor. Aynen şu şekil yani şu paradan veriyor böyle. Bu kilisenin tamamen simgesi ve amblemi haline gelmiş bir şey. 1073 yılında inşa edilmiş bu. Kramse ve Mikulise diye geçiyor ismi zaten. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağım. Tam 60 adımda yukarıdasınız diyor zaten. Evet Antibarele ulaştım tepeye. Hemen böyle bir manzara karşıladı beni. Şöyle. Buradan devam ediyorum. Burada eğilip sağa sola yazı yazmak da yasak. Kesinlikle bildirilmiş zaten. Bileti hazırlayayım ki.
Burada çoğu farklı dillerde ne olduğu anlatılmış zaten. Christ, Mount of Olives, 1672-1673. Belli bir tarih var burada zaten. Buranın şeyini anlatıyor, tarihini. Ben böyle tavan kısmını daha yakından görebiliyorum şu an. Şu anda bu Dom Kilisesi'nin olduğu yere doğru çıkıyorum. Çıkarken de buranın çevresi şu şekilde. Biraz böyle bir yokuş var. Yokuşa denk geldim. Gerçekten biraz yürümesi zahmetli diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Videoyu tamamlamak gerekiyor tabii. Gidip görmek gerekiyor. Görmeden olmaz. Şuradan yukarı çıkarak yoluma devam edeceğim. Şöyle de enteresan yerler de var. Gözüme çarpan. Şu an merdivenlerden yoluma devam ederken böyle yol kenarında böyle mağazalar var. Mağazalar da değil de hediyelik eşya satanlar. Burada alkol çeşitleri var. Ya da sıcak şarap. Sıcak şarap çok burada var. O da burada çok meşhurmuş, yaygınmış. Ki ben de denedim. Gayet güzeldi. Daha değişik fazla yiyecek çeşitleri de var. Böyle enteresan şeyler de var baktığınız zaman. Şöyle. Evet, şimdi merdivenlerden çıktım. Bayağı biraz yürüdüm, yani yoruldum, yalan yok. Ama çok da aşırı yüksek değil de fena değil, yani yorucu ister istemez. Şimdi şöyle meydana geldim. Bu meydanda ne var? Ona bakacağım. Herkes burada bir fotoğraf çekiyor ama neyin fotoğrafı çözemedim. Hep beraber bakıp öğrenelim. Görebiliyor musunuz? İçeride bir burada da böyle bir meydana geldim. Arkada yine bir askeri tören var. Herkes oraya yoğunlaşmış vaziyette. Askerde biz de çok yapıyorduk. Yabancı değilim bu konulara. Şimdi buraya gelmişken de burada ne var? Onları göstermeye çalışacağım. Burada böyle güzel bir alan var. Park gibi bir yer. Hem oturma alanları da var böyle. Çok güzel bir meydan ama ya, gerçekten. Böyle bir tarihi yapısı ve insanı cezbediyor, yani gerçekten cezbediyor. Mükemmel bir şey yani. Muazzam ötesi arkadaşlar. Evet, şu an itibariyle de geldiğim yer bu Dom Kilisesi'nin olduğu alan. Şimdi buradan giriş var. Girişe doğru geldim. Şimdi burada neler olduğunu gösteriyor bir yandan. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burada neler var. Hem burada müze gibi hem de böyle Dom Kilisesi'nin iç kısmının nasıl olduğunu gösteriyor. Şu şekilde.
Şimdi buradan da yoluma devam edeceğim. Şöyle yoluma buradan devam ediyorum. Burası bir saray gibi düşünün. Ayrıca burada kilise de var. Burası bayağı büyük bir yer. Buranın tam ismini diye geçiyor. Onu da içeride net öğreneceğim tabii ki. Orada hani geze geze sorarak daha güzel oluyor hem. Şimdilik dikkat etmedim çünkü şimdi girdiğim için içeri. Buradan böyle yoluma devam ediyorum. Hatta şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi eskilerden kalma bir şey bu şekilde. Burada sergileniyor hatta şu anda. Ayrıca burası da böyle meydan bölgesi. O katedralin olduğu alanın meydan alanı. Hani katedrali şuradan görebilirsiniz. Şimdi onun ta önüne doğru gidiyorum şu anda. Evet, şu anda artık katedralin ta dibine gelmiş vaziyetteyim. Burası katedralin dış cephesinin görüntüsü. Şu şekilde. Yani buraya gelmek biraz gerçekten zahmetliydi ama değdi. Hem yakından görmek güzel oldu. Çevre kısmıyla alakalı biraz çekim yapacağım tabii ki ama şöyle biraz dibine de gidip detaylara şöyle bakayım. Şurada giriş alanı var şu şekilde. Şuradan giriş yaparak içeride ziyaret edilebiliyor. Şimdi içeriye de gireceğim tabii şimdi birazdan. İçeriye de bakacağım. Ben şu çevreyi şöyle bir gezmek istiyorum. Çevrede ne var bir görmek lazım tabii. Evet, şu anda artık an itibariyle de bu Aziz Vitus Katedrali dediğimiz bu katedralin başka bir açısından bir görüntüsü de almak istiyorum. Şimdi burayla ilgili şöyle bir küçük bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu kilise 1344 yılında inşası başlamış. 1929 yılında da buranın inşası bitmiş. Bakın düşünün yani. Yani ya kaç yıl, belki Osmanlı tarihi lan resmen, hani Osmanlı tarihine eşdeğer bir tarihten bahsediyoruz. Diğeri de şu diyeceğim. Ve o tarih süreci içerisinde buradaki yaşamış krallar, kraliçelerin bütün taç giyme törenleri, işte hani devleti devretme, hükümeti devretme süreçleri de hep buralarda şey yapılmış. Törenler, merasimler hep bu kilisede yapılmış. Ayrıca bu kilisenin içinde de birçok aziz, birçok bilinen böyle hani tarihi nam yapmış o dönemin eski papazları, azizlerinin mezarları da bu kilisenin içinde bulunmaktadır. Hem burayla ilgili ben böyle bir kısa bilgi verdim. Ve şimdi biraz da buranın da iç kısmına girip birazcık burayla ilgili detaylı konuları biraz daha ele almaya çalışacağım. Çevresi de çevre kısmını şöyle biraz gezeyim, ben de içeriye gireceğim tabii ki. Sırası biliyor musunuz? Şimdi şöyle bayağı bir uzun bir kuyruk var. Ki ben de gireceğim zaten. Mecbur görmek istiyorum içeriği bir yandan. Hem değişiklik olsun diye ama girmeden önce hem şuradan çevre kısmını birazcık daha kayda almak istiyorum bu şekilde. Bu da kilisenin diğer bir açıdan arka kısmının görüntüsü şu şekilde. Bir tarihi yapı yani. Neredeyse kaç yıl sürmüş yapımı ya, hesaplamaya kalksan değil mi? 750 yıla yakın bir süre yani. Şöyle 750 yıla yakın bir süre yani. Bu şekilde de burada bir şöyle bir yapı var. Az önce kırmızı bina dediğimiz olarak gösterdiğim yer. Şimdi buraya da giriş yapacağım tabii. Burada ne var hem o içeride görme şansım var şu anda. Buradan içerisi şu şekilde.
Buranın iç kısmında şu şekilde tarihi mezarlar var. Şimdi bu gelmiş olduğum alan da bu az önceki bu katedralin yanında bir Starbucks kafe şu şekilde. Gezip yorulan insanlar geliyor. Hem burada iki kahve içip dinlenebiliyor. Hem burada dondurma satan yer de var şu şekilde. Buranın da şöyle bir manzarası da var. Hem onu da göstermek istiyorum. Böyle aşağı bir manzarası da var şu şekilde. Şimdi şöyle bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Burası aslında bir giriş alanı. Ancak gezmiş olduğum yerlerin giriş alanı. Burada belki yani şöyle söyleyeyim 20 tane dil duydum. 20 tane ayrı rehberin 20 tane dilde konuştuğunu fark ettim. O kadar bir yoğun turist geliyor buraya arkadaşlar. Bak gerçekten onu hissettim ve fark ettim. Mesela gittiğim her yerde bir farklı turist kafilesi görüyorum ve hep farklı ülkeler. Bakın. Şurada ayrı bir kafile daha geliyor. Bu da Japon olsa gerek. Yani o kadar çok şu an o kadar farklı ülkelerden gelen o kadar çok insan var ki yani ben burada her dili duydum diyebilirim. Yani gerçekten güzel ama mükemmel bir turizm alanına çevirmişler burayı. Süper yani ben de keyif aldım diyebilirim. Şimdi bu az önceki alandan çıkış yaptım. Şimdi böyle ara sokaklar var. Bu Prag'daki ara sokaklarla da ilgili kısa böyle bilgiler vermek istiyorum. Buranın da ara sokakları genelde şu şekilde ilerliyor. Gayet temiz, sessiz. Tam istediğim gibi. Güzel yani. Böyle ilerliyor yani burası. Çoğu yer böyle yani bu ara yan taraflar ara sokakların çoğu yerleri böyle zaten. Tekrar buradan aşağı ineceğim. Şimdi burada arkadaşlar bak çok dikkatimi çekti. Bu Trodlo Cafe diye geçiyor şöyle. Şu şekilde böyle yiyecekler satılıyor ve burada çok yaygın. Ben daha ilk defa yiyeceğim tabii ki. Çok da merak ettim nasıl yapılıyor diye. Bir tane şundan bakalım bir tadına görelim nasıl bir lezzeti var. Evet şimdi bundan yiyeceğim. Bunun tam adı neydi ya? Trodle diye geçiyor bunun ismi herhalde arkadaşlar. Bakalım bir tadı nasıl. Arkadaşlar çok güzel. Şekerli ekmek olur ya. Şekerli ekmek düşünün. Aynı onun gibi bir şey yapmışlar. Bunun böyle aromaları var. Tarçınlı, çikolatalı, vanilyalı böyle karıştırıyorlar içine. Bakın şöyle içi de ekmek bildiğiniz. Ama gerçekten güzel. Hani atıştırmalık aması çok güzel. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Evet şu anda o sokaktan yürümeye devam ediyorum. Bu sokakta da biraz böyle acayip güzel sokaklar. Pardon. Sokak çok güzel böyle dükkanlar var. Eski stillerdeki gibi yani böyle. Biraz kendi geleneksel kültür yapılarına göre ayarlamışlar çoğunu. Hani şunun gibi biraz mesela çok güzel marketler var böyle hediyelik eşya satan. Görüntüleri bile çok hoş şöyle bakıldığı zaman. Keyif verici bir şehir yani onu söyleyebilirim. Hiç sıkılmıyorsunuz. Evet buradan tabii yoluma kaldığım yerde devam ediyorum. Oradan da böyle bir farklı bir caddeye geldim. Bu cadde de gayet çok güzel bir caddeye benziyor. Şimdi buradan biraz yürüyeceğim. Gezmemiş olduğum yerlere gitmeye çalışacağım. Hem burada tramvay da gelip geçiyor zaten. Ama ben mesela seyahat boyunca hiç bunlara binmeyi tercih etmedim. Zaten şehir çok büyük değil. Yürüyerek gezmek her zaman daha akıllıca. Bak burada böyle esrar kafeler var, vodka. Burada mesela hani böyle gelip içmek için de yerler bile var yani. Tamamen de yasal. Şu şekilde ara sokaklar falan bile var yani şöyle baktığınız zaman.
Evet, aynı cadde üzerinden yürüyüşüme devam ediyorum tabi. Burada gezime de devam ediyorum. Şu anda gördüğümüz manzara şu anda bu. Artık bir yemek yemek istiyorum. Burada çok güzel yemek çeşitleri varmış ki yani tavsiye edilen. Onlardan da belki birkaçını deneyeceğim. Hem bunu da bakalım videoda size paylaşacağım. Hem fiyatlar nasıl, yemek lezzetli mi değil mi? Buranın kültürsel tercih edilen yemeklerine bir bakacağız bakalım. Öyle. Yani da çevreyi de şöyle bir çekeyim. Evet, şimdi artık bu büyük gezi dediğim yerlerden artık çıktım yavaş yavaş. Şimdi bu da farklı bir köprü burası. Burası diğer bir köprü aslında. Şimdi oradan geçiyorum karşı tarafa tekrardan. Burayla da alakalı birazcık daha detaylı çekim yapacağım da tabii ki. Şu aşağı kısımda bir göstermek istiyorum. Şu şekilde. Çok da güzel bir hava var bugün şansıma ya. Gerçekten hava o kadar çok güzel ki bugün şansıma da. Mükemmel diyebilirim. Ve tramvaylar da hep genelde bu şekilde. Evet, şu anda köprünün olduğu son noktaya böyle geldim. Burada da tabii ki çıkış bölümü gibi. Burada da ne var şimdi onu göstermek istiyorum. Burada böyle bu şekilde bir bina var. Burası bildiğim kadarıyla herhalde bir resmi işlemler için kullanılan bir bina şu anda. Zaten belli ediyor kendini bir şekilde. Bunun da şöyle bir çevresi var. Aynısı böyle bayağı bir insan kalabalık var yani. Burada bayağı bir kalabalık zaten görürsünüz. Çoğu insana burada yürüyüş yapmaya da geliyor. Buradan karşıya geçen de çok oluyor. Aynı şunun gibi mesela. Zaten bu ben ta şu karşıdaki o yüksek şey var ya, Katedral'e ta oradan geldim. Gerisini siz düşünün. Hatta direkt ta yürüdüm mesela onun gibi. Tam şu noktaya kadar vardım. Şimdi buradaki cadde üzerinden yürüyüşüme devam ediyorum. Şimdi şurada ne var onu bir göstereyim şöyle. Şöyle bir alt geçit gibi yer var. Böyle burası da işlek ana cadde gibi bir yer. Ve buradan öyle yürüyorum. Belki değişik manzara yakalarım diye. Değişik şeyler görürüm diye. Öyle tecrübe edine gidiyoruz. Zaten burada bayraklarını görüyorsunuz. Çek Cumhuriyeti'nin. Avrupa Birliği amblemiyle beraber arka arkaya koymuşlar. Bunu Lüksemburg'da da görmüştüm aynısını. Aynen bu şekilde ayarlamışlardı. Burada da bir anma töreni gibi bir şey yapılıyor. Çiçekler bırakılmış görüyorsunuz. Bir röportaj yapılıyor. Yani bir TV kanalı için bir çekim yapılıyor şu an. Ama onun ne olduğunu bilmiyorum tabii ki. Oradaki bayan, evet sunucu bayan çekim esnasında telefonu falan neyinde çaldı bir yandan. Tabii ne olduğunu tam bilmiyorum. Yani orada herhalde zamanında ölmüş birini anıyorlar sanki. Ben de öyle düşündüm. Neyse yoluma devam edeyim. Burada da neler var? Burada da böyle bakın masaj falan yapan yerler de var. Çek Cumhuriyeti'ne geldiğiniz zaman. Bölümü. Böyle alkol şu şekilde. Burada bir pasaj bölümü var aynen şöyle. Bakın şu pasajın içinde masaj, yemek, mesela farklı yemek çeşitleri, farklı yöresel yemekler, farklı böyle hani Çin, Kore yemekleri. Hepsi var yani, ne ararsanız burada bulabiliyorsunuz abi. Şu pasajın iç kısmı. Gelmiş olduğum alan da bir AVM'nin önü şu anda şu şekilde. Bu AVM'nin önünde de şöyle bir yapı yapmışlar demirden tamamen şu şekilde. Böyle ara ara hareket ediyor bu bazen. Değişik bir çalışma. Buranın da çevre kısmı da hemen hemen şu şekilde gördüğünüz gibi. Gelmiş olduğum yerlerden bir yerde de şöyle bir meydan da var şurada. Ufak bir yer. Burası tam olarak
ve tam böyle şehrin merkez bölgesine yakın bir kısım. Tam böyle AVM'lerin de bitişiğinde olan bir yer. Ya burada böyle kanlar... Şu anda gelmiş olduğum meydanda da böyle bir abimiz şov yapıyor. Kendisi de Türk asıllı, ismi de Sinan. Şimdi onu izliyoruz. Onu da böyle meydanda şov yaparak güzel bir gösteri sunuyor. Bakalım şöyle hep beraber biraz izleyelim tabii ki. Gerçekten güzel bir yetenek. Herkesin yapabileceği hareketler değil tabii ki. Kendisini tebrik ediyorum. Acı gösteri yapan abi de Türkmüş zaten. Bayağı konuştuk. Kendisi zamanında Türkiye'de bazı özel şovlara katılmış, TV'lere kadar, öyle meşhur bir abiymiş. Gerçekten şovu güzeldi yani. Adam da öyle kendi yolunu bir şekilde buluyor yani. Herkes bir şekilde para kazanacak tabii ki. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Burada da böyle bir konser eğlence alanı gibi bir yer var. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Biraz böyle değişik yerleri görmeye çalışıyorum tabii ki. Amacım biraz farklı yerlere gitmek. Ya hani burada her yer işlek abi. Her yerde bir insan kalabalığı var. Gerçekten Prag'da onu fark ettim. Her yerde bir kalabalık, her yerde bir hareket. Bir de bugün pazar günü, ki hafta içi de eminim böyledir. Çünkü dışarıdan gelen gerçekten çok insan var buraya. Buranın turizm şeyini çok güzel yönetiyorlar. Ben sadece kendi görüşüm. Ama hani bir gün bana dediler ki ya işte Prag'a ben 3-4 kere gittim geldim falan diyenler var. Hani ben de dedim ki abi insan bir şehre bir kere gider yani, ikinci kez niye gitsin demiştim. Ama şimdi anlıyorum gerçekten. Buraya tekrar da gelinir. Gerçekten öyle bir şehirmiş. Prag gezmeye devam ediyorum. Hani bir yerde oturdum, bir yemek yedim. Hani bir döner yedim. Toplamda döneri de 245 krone ödedim. 10 euroya denk geliyor neredeyse. Yani buranın böyle akşamı nasıl, onunla ilgili de biraz video alayım dedim. Şöyle ufaktan. Akşamı nasıl acaba buraların? Evet, şimdi Prag'ın akşamları nasıl geçiyor? Bununla ilgili de birazcık böyle bir çekim yapayım diyorum. Güzel akşamı var ama buranın. Böyle biraz yürüyüş yapacağım, bakalım daha neler göreceğiz. Evet, akşam yürüyüşüme devam ederken böyle bir yere de geldim. Ben burayı bugün hiç görmedim, yanından da geçmedim ama ne olduğunu da tam bilmiyorum. Yani özelliği ne burada? Fikrim de yok. Kilise değil ama anıt gibi duruyor burada, ama böyle içinde bir mağaza gibi bir şey var şöyle bakıldığı zaman. Şöyle kule gibi. Ama şu sağ tarafı kilise. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Çevresi de zaten böyle. Gördüğünüz gibi çevresi de var. Evet, şu anda bir Prag akşamı. Zaten bütün gün bayağı yoğun bir gezi yaptım. Artık böyle bir akşam gezisiyle yavaş yavaş böyle dinlene dinlene gezim diyorum. Zaten şu anda burada bir çalan müzik olduğu için o yüzden sesi kısmak zorunda kaldım. Sadece kendi sesimi eklemek zorunda kaldım. Çünkü YouTube telif hakkı yüzünden videoya sıkıntı yaratıyor. Yani şu an gördüğünüz gibi buranın da böyle bir çevresi mevcut. Gerçekten harika yani. Kesinlikle akşam gezilmesi gereken bir alan mesela burası. Muazzam ötesi bir yer yani. Yine böyle acayip acayip ara sokaklardan yürüyorum şu anda. Hani bilmediğim yerlere giriyorum böyle bilerek. Çok garip garip nereler var diye. Böyle hani şehrin zaten birçok kısmını gezdik, gördük. Artık bilinmeyen yerler, ara sokak dediğimiz yerlere doğru ilerliyorum. Böyle yani buralar sokaklarda akşamları bu şekilde. Evet, bir nebze de bir yandan da şöyle bir
Akşam manzarası çekim diyorum. Prag'ın akşam manzarası da bu şekilde. Tam bu dediğimiz nehirin gece akşamki hali, yani şu an saat zaten 8'i geçmiş vaziyette. Burası Kız Kulesi'ni andırdı, yani fark ettiniz mi şu görüntü, şöyle baktığınız zaman hem tekne buradan ilerliyor hem de şu şekilde. Ya bir şey de dikkatimi çekti. Şimdi parkın yanından geçip yürüyorum da şu anda. Burada böyle bütün trafik levhaları ve tabelalarını böyle koymuşlar. Hani şöyle bir küçük bir alana. Şimdi burada hani kuralları takip edemeyecek olan, bilmeyecekler olan için herhalde böyle bir şey yapmışlar. Düşünsene, adam geliyor burada gün boyunca pratik yaptığını düşünün. Buradaki bütün tabelaları da ezberleyip öğrenebilir aslında. Güzel bir taktik aslında. Her şeyi aklında tutabilmek için. Sırf şu alan için yapılmış. Belki ehliyet sınavlarına girecek kişiler için diye yapıldığını düşünüyorum. Sadece fikir yürüttüm. Evet, geziye devam ederken böyle enteresan yerlerden gidiyorum. Ya giderken de böyle en azından bir akşam hayatının biraz da özelliklerini göstermek istiyorum. Nasıl bir akşam hayatı var buranın falan, Prag'ın. Bir de bu şu an geldiğim alan çok böyle hani işlek, hareketli. Bugün inanılmaz hareket, işlek alan dediğim yerlerden bir yer yani burası. Bu saatlerde bu hale geldi. Ki saat şu an dediğim gibi bayağı, şu anda 9 falan mı, öyle bir şey oldu herhalde yani. Bu arada şu da dikkatimi çekmedi değil. Prag'ın tam ortasında bir Alanya kebap. Maşallah. Prag'ın birçok yerinde de bu şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma anma alanı yapılan yerler mevcut. Mesela şu görseldeki gördüğünüz gibi. Şu anda gelmiş olduğum alan da burası. Dans Eden Ev diye geçiyormuş buranın ismi. Öyle bir lakabı var buranın. Burası bir disco sanırım herhalde. En üst katı bar tabii ki, ama gidip bir görmek lazım iç kısmına, bakalım. İçeride ne var ona bir bakacağım şimdi birazdan. Evet, Prag'a gelmişken ve bu Dans Eden Ev'in tepesine çıkmışken burada böyle bir manzara eşliğinde güzel bir içecek içmenin tadını çıkarmak gerek tabii ki. Evet, bir Prag manzarası şu anda gördüğünüz gibi. Harika bir manzara gerçekten. Evet, şimdi Prag akşamları nasıl, güvenli mi değil mi sorularına şöyle bir görselle cevap vermek istiyorum. Şehrin birçok noktasında bu tarz görüntüleri gördüm. Yani Prag'ın akşamları da çok güvenli mi? Tabii ki değil diyebilirim. Çok gereksiz tipler de böyle buralarda dolaşıyor yani. Hep böyle geldiğinizde illaki gözünüze çarpacaktır zaten. Özellikle bu kilisenin önünde, yani buradaki kilisenin önü özellikle. Amına koyayım, nedir ya? Evet, artık yavaş yavaş da videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Güzel Prag akşamını da böyle kayıt altına almak tabii ki güzel bir şey oldu. Hem bilgi amaçlı da eklemek istedim tabii ki. Prag'da akşamlar nasıl geçiyor? Bunu böylece de izlemiş olduk. Evet, değerli izleyici arkadaşlarım, artık bugün de itibariyle bir Prag videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten zorlu bir geziydi. Yani şehir küçük gözüküyor ama şehir asla küçük bir şehir değil. İnanın gez bitimi, çok acayip yerler var. Şehir gerçekten hani çok farklı geldi bana. Yani şimdi burayla ilgili de tabii ki bir takım düşüncelerimi söyleyeceğim. Neler
yapılması gerekiyor burada gibisinden. Arkadaşlar zaten öncelik olarak buraya ilk geldiğiniz zaman mutlaka hani burada ağırlıklı İngilizce çok yaygın. Burada İngilizce olarak işlerinizi halledebiliyorsunuz bir şekilde. Hani polislerle ilgili bir sorun olur falan İngilizce de çözüyorsunuz. Mesela ben kırmızı ışıkta geçtim diye polis beni çevirdi. Az daha bana ceza verecekti. Ve ben polise iyi bir akıcı bir İngilizceyle bu durumu daha net bir şekilde anlattım ve polis tamam dedi. Bak mesela hani bir İngilizce bilmesen belki şu an ceza yemiştim. Basit bir örnek sadece. Yemek olayına gelecek olursak arkadaşlar, buranın kendi has özel yemek kültürü de var ama çok fazla öyle aşırı değil. Birkaç parça bir şey var, onlar denenebilir. Zaten videonun içerisinde gördünüz. Yani güzel bir deneyimdi. Çek Cumhuriyeti ülkesini de görmek, o Prag'ı da görmek gerçekten güzel oldu benim için. Zaten hedefimdi. Yani daha farklı videolarla tabii ki karşınıza çıkacağım. Biraz da artık videolar çekerken daha çok bilgilendirici videolara yönelmeye çalışıyorum. Yani bir yere gittiğim zaman detayları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hem benim de amacım öğrenmek. Birazcık da izleyici kitlem ya da böyle özelden yazan bazı arkadaşlar da bana aynı şeyi söylüyor. Hani diyorlar hani birazcık daha detaylı bilgilere yönel hani. Orayı biz de görüyoruz adam diyor. Haklı adam yani. Madem geziyoruz, öğrenerek gezelim. Mesela. Yani bu şehirle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yani keyif aldım. Bütün gün yürüdüm. Bir de burada pek çok toplu taşımayı kullanmadım. Çünkü yürümeyi tercih ettim. Yürüyerek her yere gitmek de burada mümkün. Tabii o enerjiniz, gücünüz varsa tabii. Evet arkadaşlar, artık burada videoyu kapatacağım. Yani yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Prag'dan selamlar, saygılar.